Merhaba, hoş geldin. Selam abi. Bunu da güvenliğe bırakmışlar bunu da. Tamam, ben de bunu bekliyordum. Hoş geldin. Selamlar. Dostlar selamlar. Bugün itibariyle YouTube'da 160 videoyu devirmiş olduk. İlk başta YouTube macerasına 2015 yılında evdeki küçük bir odamdan başlamıştım. Sonrasında bir atölyeye taşındım. Yaklaşık 3-4 yıl orada çalışma yaptıktan sonra şu an bulunduğum atölyeyi de 1 yıldır kullanıyorum. Instagram'dan, YouTube'dan çok fazla atölyeyi merak edenler vardı. O gün bugün gelin şimdi beraber atölyeyi gezelim. Ofisimiz temel olarak 2 odadan oluşuyor. Bir de burada tuvaletimiz var. Tuvaleti tabii ki göstermeyeceğim. Küçük odadan başlayalım. Alexa, turn on room lights. Burayı küçük bir stüdyo olarak kullanıyoruz. Yani ürün çekimi yaparken ya da sade arka planla çekim yaparken burayı kullanıyoruz daha çok. Biraz da depo gibi, gördüğünüz gibi fazlalık eşyalar burada duruyor. Çok fazla yerimiz yok. Olabildiğince minimalist ve aynı şeyleri çok fazla amaca hitap edecek şekilde tasarlamaya çalıştık burada. Mesela burada istediğimiz lambayı istediğimiz gibi yakabiliyoruz. Arkaya ışık vermek istediğimiz zaman şu lambayı kullanıyoruz. Ya da dinlenmek istediğimiz zaman da buradaki bütün beyaz lambaları kapatıp şu sarı lambayla dinlenebiliyoruz. İşte kahve içebiliyoruz. Burada hem beyaz hem siyah perdelerimiz var. Bunların da çeşitli amaçları var. Mesela siyah perdeyi video çekerken ışığı kontrol etmek için kullanıyoruz. Beyaz perdeyi de normal günlük kullanımda tercih ediyoruz. Bazen de dışarıdaki manzarayı izlemek istersek hepsini açıp koltuğa oturup bu şekilde kullanabiliyoruz. Bunun dışında burada incelemek için ve projelerimde kullanmak için gönderilen malzemeleri saklıyorum. Genellikle buralarda otomasyon malzemeleri, CNC'ler, lazer makineleri, onların yedek parçaları gibi şeyler oluyor. Mesela burada 3 boyutlu yazıcılarla alakalı parçalar var. Burada CNC parçaları var. Bunlar da CNC parçaları. Burada fazla ve uzun zamandır kullanmadığım bir 3 boyutlu yazıcı var. Çok lazım olursa, Ender 3 yetmezse onu kullanıyorum. Burada 3018 bir CNC var. Şu içerideki perdeyi düşürdük. Daha önceki stajyerimizle biraz dandik yapmıştık. Kafamıza düştü, onu tamir edeceğiz. Burada trafik lambaları var. Daha önce bir projeden kaldı. Bir sinyalizasyon projesi yapmıştık. Onunla ilgili de çok ilginç bir proje yapacağız. Biraz absürt bir proje olacak. Bugün Macit burada çekecek. Bir projeksiyon incelemesi, güzel bir projeksiyon geldi. Onun incelemesini çekeceğiz. Burası bu kadar. Burada çok fazla bir şey yok zaten. Esas olayımız içerideki o salon dediğimiz yerde. Bu arada ofiste şu an için 3 kişi çalışıyoruz. Elif videographer, o şahane videoların büyük bir kısmını Elif çekti. Elif düzenliyor. Bu videoyu yayınlamış oluruz herhalde. Veteriner videosu. Gayet güzel bir proje oldu. Evet. Bakalım ne kadar izlenecek. Bakalım. Ben de genellikle hem video fikirleri araştırıyorum hem ürün araştırıyorum. Bir yandan da yazılım yapıyorum. Devre kartı tasarlıyorum. Şu an videoyu da Macit çekiyor. Macit kendini de göster, seni de görsünler. Şuradan gösterebilecek miyim? Oradan silüet gibi gözüküyor daha çok. Şöyle bakalım. Ben çekeyim seni. Macit gözüküyordur herhalde. Macit'le beraber de videolar çekiyoruz ve videolar düzenliyoruz. Bu taraf böyle kesme, biçme, lehimleme, üretim gibi şeyleri yaptığımız yerler. Burada daha çok işte güç kaynakları, mikroskoplar, multimetreler, sıcak hava istasyonu, osiloskop, cımbız havya gibi şeyler var. Bu arada bir tane videoda da çok kullanıp çok memnun kaldığım ürünleri göstermeyi düşünüyorum. Eğer öyle bir istek varsa da yorumlarda belirtin. Mesela fiyatı uygundur, çok güzel bir ürün vardır, yıllardır kullanıyorumdur, size önermek isterim. Böyle ürün incelemesi gibi şeylerde tek bir üründen bahsediyoruz ama 5 yıldır kullanıp beğendiğim ürünler de var. O tip bir video yapmayı da düşünüyorum. Şimdi ben atölyede en çok şöyle şeylere dikkat ediyorum. Prizler konusunda, ışık konusunda ve ses konusunda çok takığımdır. Prizlerin böyle tek tek açılabilir olması lazım. Hangisini istiyorsam onu açacağım mesela. Burada lehim yapmak istiyorsam şu ışığı çek istersen. Mesela şuraya bastığım zaman hem havya makinama hem güç kaynağıma hem de bu ışığa güç gidiyor. Lehim yaparken olabildiğince aydınlık olmasını istiyorum. Dışarıdan bayağı ışık geliyor ama buradan gelen ışık da çok önemli. Çünkü hata yapmamak için ışığın çok parlak olması lazım, beyaz olması lazım. Dinleniyorsam da sarı ışık tercih ederim. Bu tip şeylere çok dikkat ediyorum. Onun dışında şu kesme matı çok önemli bence. Kesme matı olduğu zaman hem temizlemesi kolay oluyor hem de bu beyaz masalarımız çok kirlenmemiş oluyor. Daha da pis bir iş yapacaksan böyle bir mesela temizleme spreyi ile bir devre kartını temizleyeceksem etrafa sıvı gibi şeyler saçılacaksa onları da
şu silikon şeyle yapıyorum. Hem bu yanmaz bir malzeme hem de bu kirlendiği zaman üzülmüyorum. Şu çekmeceleri çok merak eden oluyor bunların içinde ne var diye. Bunlardan birkaçını gösterebilirim. İçerisinde arada bir kullandığım modüller var bunun. Böyle seri üretim için kullandığım değil de test yaparken kullanmak için. Mesela buradan açalım. ESP8266 yazan modülü açalım. Mesela test yapmak için böyle ESP32 modülü çıktı içinden. Bir tane ESP8266 modül çıktı. ESP32'li çıktı. ESP12, ESP7 gibi modüllerin programlamasını kolaylaştıran bir şey çıktı. İçerisinde böyle çeşitli yıllardır aldığım her cinsten, her boyuttan ESP32 ve 8266 ile ilgili modüller mesela bu çekmecede. Onun dışında mesela Arduino Pro Mini'ler var. Test yaparken kullandım. Bazen üzerinden parça söküyorum, atmıyorum. Burada duruyor. Bunun 16 MHz'liği, 8 MHz'liği, 6 MHz 328'lisi, 6 MHz 168'lisi hepsinden bulunduruyorum. Çünkü her zaman ilginç şeyler lazım olabiliyor. Mesela burada titreşim sensörleri vesaire var. Burada Ethernet ile ilgili şeyler var. Küçük Ethernet modülleri. Burada büyük Ethernet modülleri var. Mesela bunlar arızalı olanlar. İleride belki bir gün bir işime yarar diye atmıyorum. Wi-Fi modülleri var. ESP'ler çıkmadan önce şu tip Wi-Fi shield'ları çok ünlüydü ve 500-600 lira gibi fiyatları vardı. ESP'ler çıktığından beri bunları çok kullanmıyorum. Bunun dışında mesela burada çok değişik Arduino'lar var. Çeşitli firmaların ürettiği. Yani fazla olarak ne katmışlar? Mesela bu hem 3.3 ile hem de 5 voltla çalışıyor. Bu tip özellikler beni heyecanlandırıyor. Kendi yaptığım tasarımlarda da bu tip şeyleri örnek almayı seviyorum. Burada Raspberry Pi Zero'lar, kameraları vesaire var. Biraz daha yukarı bakacak olursak burada daha ağır ve daha kaba malzemeler var genel olarak. Mesela işte tiner var burada. Temizlemek için kullanıyorum. Aseton var. Onları kullanıyorum. Şurada Jetson Nano var mesela. Yapay zeka, görüntü işleme gibi iş yaparken Jetson Nano kullanıyorum. Latte Panda var. Windows 10 çalıştırıyor şu küçük kart. Bu tip şeyler burada. Şurada çeşitli motorlar var. Pompalar var. Bazen şeyi de kullanmayı seviyorum. Mesela bir şeyi 3 saat çalıştıracaksam şununla bir timer ayarlıyorum şununla mesela. Diyorum ki 3 saat çalış, 5 saat kapan gibi şeyler yapacaksam pratik olarak onu kullanıyorum. Tabii şu an her şeyi otomasyona bağladığım için de bunlara çok ihtiyacım olmuyor ama bazen mesela bir arkadaşıma verecek oluyorum. Gece bir şeyi çalıştıracak oluyor. Bu tip şeyleri seviyorum. Şunun da altına ölçüm yapıyorum. Şunda sırf buna özel bir video çekmeyi de düşünüyorum. Evimizdeki eşyalar ne kadar elektrik tüketiyor? Yani bize ay sonunda faturası ne olacak? Ben 1 saat UFO çalıştırdığım zaman ne ödeyeceğim? Bu tip şeyleri ölçmeye yarayan bir cihaz. Hatta bunların da linkini açıklamalara koyayım. Belki merak edenler olur. Buralara geldiğimiz zaman yine step motorlar var. LoRa modülleri var. Fontele var. Fontele S2. Bu arada bunu hiç şarj etmedim. Kaç aydır. Bakayım mı çalışıyor mu? Unutmuşum. Şuradan açıyorduk herhalde. Evet. Bu ışık geldi. Yılan oyunu. Şuradan yapıyorduk. Dur. Vallahi çalışıyor. Şarjı bitmemiş. Bunu sanırım hiç şarj etmedim biliyor musun? Videodan sonra kaç kere insan oynadı bununla. Acaba şarjı bitmeyen telefon icat ettim de haberim mi yok? Yürü git! Yürü git! Pislik! Telefonu sen bulmuşmuş. Kim buldu telefonu? Ben buldum telefonu. Pislik be! Neyse ben buna devam ederim sonra. Ne günlerdi o zamanlar böyle şeylerle uğraşmayı seviyordum. Yine devamı gelecek ama bayağı zamanım alıyor ya. Bildiğiniz gibi değil. Burada fazla breadboardlar vesaire var. Yine çok sık kullanmadığım Arduino kartları var burada. Explora zamanında oyun geliştirmek için kullanılan ama sonradan üretimi durduruldu bunların. Böyle şeyler var. Sonra ne var? Bak çok sık kullandım. TS80P Type-C ile çalışıyor. Güneş paneliyle vesaire de çalışıyor. Ne bileyim arabada bir şey yapacaksanız direkt Type-C ile çalışan bir Havia'nın olması güzel. Yine çok sık kullandığım MHP30. Yani böyle çok şaşırdığım ve aldıktan sonra vazgeçmediğim nadir ürünlerden. Aldığımdan beri neredeyse her gün işime yarıyor. Tamir yaparken, küçük bir şey lehimlerken. Burada yine çeşitli projelerden kalan ya da arızalanan kartlar var. Bazen lazım oluyor. Mesela bir bozulan Arduino Leonardo üzerinden bir şeyler sökülmüştü. Bunun da
entegresini sökmüştük bir şey için, acil lazım oldu. Ama buradaki regülatörü falan duruyor. İleride bir şey lazım olsa diye saklarım böyle şeyleri. Yedek parça niyetine. Mesela bunun da entegresini sökmüşüz, kenara bantlamışız. Genellikle not da alırım problemini. Ya yanmış yazarım. Mesela bunun yazısı çok iyi okunmuyor ama ışıktan dolayı. Daha önceki projelerde kullandığım şeyler de var. Yedek parça niyetine bazen kullanıyorum bunları da. Şöyle bakacak olursak şu spreyi mesela gösterebilirim arkadaşlara. Bu da elektronik kartları temizlemek için kullanıyorum. Yani yüzeyinin böyle pürüzsüz, tertemiz, lehim artıklarını falan temizlemeye yarıyor. Daha öncesinden tiner kullanıyordum ama tinerde böyle yağlı bir şey kalıyor. Böyle parmağınızı değdirirseniz parmak izi gibi şeyler kalıyor. Onun için şu Falcon'un 530 diye bir modeli var. Neredeyse aşağı yukarı her yerde satılıyor. Ben yine de bunların linkini açıklama kısmında bulundurayım. Güvenliğe yine önem veriyorum. Şöyle bir alev savar var. Hemen burada bir şey yangın tutuşursa, mesela havyanın ucuna bir kağıt değdi diyelim ve bir şey alev aldı ya da lazerle bir şey keserken bir şey alev alırsa bununla da hemen söndürebiliyoruz. Bir de şurada büyük yangın tüpüm var ama hemen elimin altında olmasını seviyorum. Şu tarafa geldiğimizde ise matkap, elektrik süpürgesi ki bunu da acayip kullanıyorum bu arada. Hem küçük hem çok iyi vakumluyor, hem de arkasına bir tane boru gibi bir şey takarsak, şurada duruyor o da, üfleme yapıyor. Yani bir şeyi üfleyerek temizleyeceksem ya da emerek temizleyeceksem bunu kullanabiliyorum. Burada çeşitli cımbızlarım var, böyle ucu çok ince olanlarından kalın olanlara kadar şöyle cımbızlar var. Onları aşırı fazla kullanıyorum. Şurada bir cımbız multimetre var, onu acayip kullanıyorum. Yine bunun da linkini paylaşalım. Manuel mercekler var. Mikroskop var yine yakından bakmak istersem. Şurada Wolf stick var. Bunu da bayağı kullanıyorum bir şeyleri söküp takarken. Çeşitli tornavida vesaire, bunlar çok lazım oluyor bizim işlerde. Burada powerbankler, yapıştırıcılar, adaptörler, bazen 20-30 tane cihazı aynı anda şarj etmemiz gerekebiliyor. Şu testerlar var, ne kadar akım çektiğini falan ölçüyor USB cihazlarını. Daha önceki birkaç videoda göstermiştim. Bantlar çok önemli. Şu sağlam bantları çok kullanıyorum. Bazen ısı yalıtımlı bant kullanmak gerekiyor. Bazen alüminyum bant kullanmak gerekiyor. Bazen fiber bant kullanmak gerekiyor. Bazen kağıt bant kullanmak gerekiyor. Bazen böyle çift taraflı bant ve aynı zamanda darbeyi emen bir şey kullanmak gerekiyor. Bunları da çok sık kullanıyorum yine. Burada çeşitli ekipmanlar var yine, işte mesafe ölçerler, sıcaklık ölçerler, temassız sıcaklık ölçerler gibi şeyler var. Şu tarafta bayağı bir komponent var. Buraları da bir çekelim. Burada çeşitli entegreler var, yani artık entegre seviyesinde. Mesela 555 entegreleri burada, LM324'ler burada, 74 serisi entegreler burada. İşte şurada diyotlar var, burada transistörler var. Ondan sonra işte LDR'ler, sıcaklık sensörleri, end switch'ler, anahtarlar. Mesela anahtarların içerisinde çeşitli anahtarlar var. Çünkü her projede farklı tipte anahtar gerekebiliyor. Kimisinde 8'li gerekiyor, kimisinde tekli gerekiyor. Kimisinde daha büyükler gerekiyor. Mesela şöyle şeyler gerekebiliyor. Bunlardan genellikle, yani piyasada bulduğum, gördüğüm ne varsa birer ikişer tane mutlaka alırım. Üretim yaparken 50 tane lazım olursa onu sonra alırım. Burada çeşitli röleler var. Her tipte röle var mesela. Birli, ikili, büyük, küçük, yüksek akım taşıyan vesaire. Şurada Arduino setleri var. Bazen eğitim veriyorum, özel ders. Özel ders verdiğim kişilere de bu setlerden veriyorum. Burada eğitim yapıyoruz beraber. Yine şu yukarı tarafı gösterelim. Yukarı tarafta da kablo var. Breadboard, jumper kabloları var. Şöyle prototipleme şeyleri var. Bunları çok sık kullanıyorum. Mesela bir kablonun ucuna bir şey tutturacaksam, şöyle bir entegrenin bacağına tutturacaksam mesela bunları kullanıyorum. Kıskaçlar var. Şunlar biraz daha yüksek akım taşıyan şeyler kullanırken böyle şu şekilde hemen pratik, kabloya lehim yapmadan tutturabileceğim şeyler var. Şunu çok kullanıyorum. Bazen bir entegreye, mevcut bir devrenin üzerindeki entegreye program yüklemek için mesela entegrenin bacaklarına böyle iğne gibi bunları tutturup yazılım yüklediğinde çok oluyor. Çok sık kullanıyorum. Böyle değişik şeyler var içerisinde. LCD ekranlar, grafik LCD ekranlar, dot matris gibi, 7 segment display gibi diğer tip ekranlar var burada. Güç elektroniği ile ilgili şarj modülleri, güneş paneliyle şarj modülleri gibi şeyler yine orada var. Bu arada şuradaki ışıkları da çok kullanıyorum. Onları da belki merak edebilirler. Bunları arka aydınlatması için kullanıyorum. Yani dediğim gibi ışık konusuna biraz takığım. Her renkte, her parlaklık ayarında, her açıya bakan ışık kullanmam gerekiyor. Mesela şunun ayarlayabiliyorum. Bu spot ışık. Bu diskolarda kullanılan
RGB ışıklardan. Bu akıllı bir aydınlatma. Duvar boyamak için kullanılıyor aslında. Ama ben omuzlarımı aydınlatmak için kullanıyorum video çekerken. Şu da strobe light. Yine diskolarda ışık efekti için kullanılıyor ama ben o amaçla kullanmıyorum. Burada da diğer kaba malzemeler var. Kondansatörler, hoparlörler, Ethernet kabloları, GSM modülleri vesaire gibi kaba malzemeler var. Burayı tasarlarken ilk önce 3 boyutlu modelini çıkardım bütün alanların ve elimdeki bütün malzemeleri nasıl etkin yerleştiririm diye bayağı bir kafa yordum. Birkaç hafta buna kafa yordum. İşte nerelere raf yapmamız lazım, nerelere çekmece koymak lazım, nerelere dolap yapmak lazım ya da mevcut dolapları nasıl değerlendirmek lazım diye. Alan dar olunca biraz yükseklere çıkmak gerekiyor. Şu anki halinden çok memnunum. Zaten buraya gelen işte müşteriler ya da arkadaşlar diyor ki videolarda çok daha geniş gözüküyordu. Bu kadar küçük bir alana bu kadar malzemeyi nasıl sığdırdınız falan diyorlar. Çalışma alanımız aslında rahat bayağı. Kendi oturduğumuz alanlar bayağı geniş. Burada çok ferah çalışabiliyoruz. Masalarımız falan çok büyük ama şu çekmeceleri falan özellikle tasarlarken bayağı bir kafa yorduk. Başka türlü bu kadar malzemeyi zaten sığdıramazdık. Şimdi burada da işte Elif orada çalışıyor. Ben genelde burada çalışıyorum. Macit burada çalışıyor. Burada da müzik konusunda da biraz takıntılıyım mı diyeyim ya da güzel müzik dinlemeyi seviyorum diyeyim. 5+1 ses sistemimiz var burada. DJ setup'ımız var. Burada da çok kaliteli güzel müzikler dinliyoruz çalışırken. Kendi atölyeni kullanıyorsan ya da evinin bir odasında çalışıyorsan göstermek istediğim, söylemek istediğim bazı şeyler de var. Yıllardır kendi setuplarımı kuruyorum, bozuyorum, yeni iş yerine taşınıyorum, yeni şeyler geliştiriyorum. Bunların hepsi bayağı bana bir tecrübe kattı. Mesela ben lehim yaparken şu tarzda bir koltuk kullanıyorum. Buradaki kolları yükselebilen, boynu ayarlanabilen, olabildiğince rahat. Çünkü zaten lehim yaparken eğiliyoruz, belimiz ağrıyor. Burada lehimi yapıyorum, bunu bu şekilde kullanıyorum. Aynı zamanda bir atölyede kesinlikle klima olması lazım ya da havalandırmasının iyi olması lazım en azından. Havalandırmak için biz buradaki camı kullanıyoruz ama havya gibi şeyler, bilgisayar adaptörleri gibi şeyler bayağı ısı ürettiği için kışın bile bayağı sıcak oluyor. O yüzden klima gibi bir şey de mümkün olduğunca kullanmanı tavsiye ederim. Eğer kendi atölyende çalışıyorsan ya da benim gibi bir iş yapıyorsan ben koltuğa da çok dikkat ederim. Havalandırmaya ve soğutma, ısıtma sistemlerine de çok dikkat ediyorum ve benim verimliliğimi gerçekten aşırı bir şekilde artırıyor. Şimdi ışıklandırmada demişken yine bir atölyenin ışığının çok iyi olması lazım. Gölgede bir şey olmaması lazım. Yani lehim yaparken hem aydınlık olması lazım hem de gölgelerin oluşmaması lazım. Böyle SMD parçalarla falan uğraşırken insanlar buna çok dikkat etmiyor ama bayağı yapılmış araştırmalar var. Özellikle böyle fabrikalarda falan ışık oranının özellikle fabrika taraflarında yapılan bayağı araştırmalar var. Işık oranının kaza oranına doğrudan etkisini araştıran işte şu kadar ışık olursa kaza oranı bu kadar artar gibi araştırmalar var. Tabi buralarda çok kaza olmaz ama kendimizi iyi hissetmemiz de önemli. Devre kartı tasarlarken, bir şeyi tamir ederken vesaire. Mesela ben burada bayağı bir ışığa kafa yordum. Çok pahalı şeyler değiller ama çok etkinler. Bu tavana mesela şu ikisini ayrı kapatabiliyorum. Bu ikisini ayrı kapatabiliyorum. Yine bu tarafta ışıklar var. Şu tarafta spot ışıklar var. Şu arka ışıkları yakmadık. Orada da bayağı ışık var. Bunları da otomasyon sistemine bağladım. Alexa, turn off salon lights. Tek cümleyle istediğim şeyleri açabiliyorum. Bir kısmını açabiliyorum, bir kısmını kapatabiliyorum. Mesela biz normalde çalışırken, video çekmiyorsak, sadece ofiste çalışıyorsak ofis lambalarını kullanıyoruz. Alexa, turn on office lights. Bu haliyle mesela ışıklar arkadan geldiği için gözümüzü almıyor. Camdan da biraz ışık geliyor. Arkadan gelen ışık bizim ışığımızı dengeliyor ama video çekiyorsak Alexa, turn on video lights. Mesela video çekiyorsak da şuradaki ışıkların yanmasını istiyorum ama arkanın çok aydınlık olmasını istemiyorum. Burası kapalıyken buraların aydınlık olmasını istiyorum. Bir de şuradaki ışıklar da arkadan yanıyordu ama onu biraz önce şuradan kapatmıştım. Onları da açsaydım arkadan da bir miktar ışık gelip omuzlarımı aydınlatacaktı. Aynı zamanda orada bir de projeksiyonumuz var. O projeksiyonla da bazen bir sunum yapacakken ya da kendi aramızda bir şey konuşacakken kullandığımız gibi bazen de akşamları film izliyorum ben. Yeğenlerimle çizgi film partisi falan yapıyorum. Bu tip amaçlar için de projeksiyon bayağı güzel oluyor. Şimdi çalışma ortamında kullandığım ekipmanlardan biraz bahsedeyim. Ana ekran olarak LG'nin ekranını kullanıyorum. Bayağı kaliteli bir ekran. IPS bir ekran, 10 bit özelliği falan var. 2.7K'ya denk geliyor. White screen çok seviyorum bu arada. Geniş ekran olması yazılım gibi işlerle uğraşırken bayağı fayda sağlıyor. Ekranı 3'e 4'e bölüp çalışabiliyoruz.
Mesela şuraya bir web sitesi açıp, buraya işte yazılım açıp, burada işte bir eğitim izleyerek yazılım çalışacaksak, bir şey araştırırken yazılım yapacaksak gerçekten bayağı iyi oluyor. İkinci bir ekran olarak Blitzwolf'un 4K ekranını kullanıyorum. Burada da işte takvim gibi sürekli baktığım şeyler, WhatsApp'tır, Skype'tır, iletişim kurduğum şeyleri buraya atıyorum. Çalışma yaparken buraya yapıyorum. İki ekran gerçekten büyük başarı sağlıyor. Ekipman olarak da ne var? Mac Mini var bende. 2018 model. 64 GB RAM'i var. Ama grafik kartı iyi değil. Dahili bir grafik kartı var. Benim işlerimi fazlasıyla görüyor. Amazon Alexa kullanıyoruz otomasyon sistemi için. Burada başka göstereceğim pek bir şey yok herhalde. Elif'in M1 MacBook Pro'su var. O daha çok grafik işleriyle uğraştığı için, render aldığı için ona iyi bilgisayarı verdik. Ben en kötüsünü kullanıyorum. Şu an en kötü bilgisayar benim bilgisayarım ofiste. En az işi demek ki ben yapıyorum. Elif'in LG ekranı da bu arada çok iyi. O da curved versiyonu bunun. Ben bunu aldığımda böyle bir ekran yoktu. Yine Elif her şeyin en iyisini kullanıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Ya burada da bahsedebileceğimiz başka çok bir şey yok herhalde. SSD'den bahsedecek misin? Olur. SSD'miz bile var. SSD'miz bile var, 1 TB. Tamam. Yine video tarafında kullanıp çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi de şu Western Digital'in My Passport SSD'si. Bu wireless SSD. Bayağı bir pil kapasitesi var. Aynı zamanda powerbank olarak da kullanılabiliyor. Burada bir tane daha var. Evet, orada da bir tane daha var. Macit de bir tane kullanıyor. Macit biraz kıskanç. Onun da kullanması lazım. Mesela SD kartı buraya takıp tek tuşla SD kartı doğrudan bu SSD'nin içine yedekleyebiliyoruz ve cep telefonu ya da bilgisayardan wireless olarak bağlanıp oradaki verileri çekebiliyoruz. Bu dışarıda çekim yaparken falan çok işe yarayacak ama biz dışarıda daha kullanmadık. Ofis ortamında da bayağı memnunuz bundan. Dışı da bayağı sağlam, böyle bir silikon bir kılıfı var. Böyle yere bir kere düşürdüm ben, böyle yerde sekti hiçbir şey olmadı. O yüzden çok fazla harici disk ihtiyacı olanlara da bunu tavsiye edebiliriz. Aynısını düşünmüştüm. Ben hiç düşünmedim daha. Starbucks'ta çalışırken sen yoktun. Ben yoktum. Sen yokken düşürdüm. Sekti, böyle bir şey olmadı. Böyle 5 lira değerinde bir ekibimiz var. Bizim bütün ekip 5 lira ediyor. Onu sökün dedim kaç kere ya. O sökülmüyor ya. Vallahi. Oluyor orada. Çok iyi yapışmış. Çıkmıyor. Çıktı. Bu kadar. Başka? Onu da göster Allah aşkına. 2 dakikada ne kırdın Elif? Şimdi o zaman şu taraftan devam edelim şöyle. Aynen. Burada kamera ekipmanları ve işte evrak gibi şeyler var mesela bu dolapta. Şurada mikrofon var. Burada sürekli üretim yaptığımız... Niye güldün Macit? Çok mu pasaklı Yok, burası? şeyden güldüm yani kıyıya köşe unutmuştum onun orada olduğunu da. Pahalı bir cihaz normalde. Burada mesela devre kartı üretirken sık kullandığım malzemeler var. Üzerindeki değerleri falan var. Burada da evrak gibi şeyler var. Burayı kapatalım. Şurada kamera ekipmanlarımız var. Birkaç kamera içeride vardı zaten. Bu arada kargo mu geldi? Buyurun. Mersin'den bir müşterimiz gelmişti de. Onu unuttuk. Neyse, videoyu keseriz, devam ederiz. Bir Ar-Ge projesi için görüşecektik. Burada da kameralarımız, kamera ekipmanlarımız, şarj cihazları vesaire var. İşte böyle kamera aparatları var. Çeşitli tripodlarımız, sliderlarımız var. Bir de şöyle bir yerimiz fazla olmadığı için kameraların arasına sığmayan filamentlerimizi de oraya koyduk. Yine burada çeşitli kamera ekipmanlarımız var. İşte şöyle bir dolly var. Başka bir kameramız daha var. Mikroskop kameramız var. Kamera tutucu, ışık tutucu vesaire var. Masaj aletini götürmedin mi sen herhalde? Bu Elif'in masaj aleti. Götüreceğim diyordu geçen, götürmemiş. Yine burada mikroskop ve çeşitli şeyler var. Tripod gibi malzemeler var. Bu tarafta kıyafet gibi şeyler var daha çok. Şurası biraz merak çekebilir. 3 boyutlu yazıcımız burada çalışıyor. Kapağı kapattığım için hem ısı yalıtımını daha iyi sağlıyor, hem de sessiz bir şekilde çalışıyor. Zaten çok fazla sesi yok ama dolabın kapağını kapattığımız zaman hiç ses duymuyoruz. 3 boyutlu yazıcının kamerası var burada. Aslında çift kamera var. Bir tanesi bu. Raspberry Pi'nin kamerası. Bu doğrudan ya baskıda bir kötülük varsa onu takip etmemi sağlıyor. Genel olarak genel durumuna da uzaktan bu kamerayla bakıyorum. Buradaki her şey de otomasyon sistemine dahil. Yani uzaktan yazıcıyı çalıştırabiliyorum, baskı alabiliyorum, yazıcıyı kapatabiliyorum. Bu tip şeyleri de oradan yapıyorum. Evet abi, ne oldu?
Şimdi müşteri geldi. Ben aslında onu unuttum dedim de not almıştım. Onlar erken gelmiş. O yüzden öyle oldu. Müşteriyle konuştuk, anlaştık. Malzemeyi bıraktılar. Bir beşik projesi. Beşiği otomatik sallayan devre kartı ve yazılım istediler. Dumbbell'larla çeşitli çocuk ağırlıklarına göre test yapıp öyle bir devre kartı tasarlayacağız. Yaptıkları yazılımı geliştireceğiz. Ve bunu seri üretime hazırlayacağız. Seri üretim için uygun hale getireceğiz. Çünkü binlerce üretmek istiyorlar. Ayakları tekerliymiş bu arada. Evet. Bilmiyorum ama beşikler bu kadar büyük müydü ya? Gerçi şimdi doğan çocuklar biraz iri oluyor ya. Boylu postlu oluyorlar. Bizim zamanımızda beşikler tüp kuyruğu vardı bizim zamanımızda. Böyle projeler geldiği zaman da bunları da iç odaya kullanıyoruz. İç odaya koyuyoruz. Şimdi bunu birazdan taşırız iç odaya. Arada testlerimizi orada yaparız. Devre kartımız falan geldiğinde de burada PCB reklamına girsek var ya, acayip organik reklam olurdu ha. İşte bunun devre kartını tasarlayacağız. Çeşitli testlerini yapacağız. Devre kartında tabii ki PCB'den sipariş vereceğiz. PCB'den siparişlerimiz geldikten sonra testlerimizi yapıp birkaç bin tane üretilecekse onları da yine PCB'den sipariş edip ithalat yaptıracağız. Birkaç bin tane olduğu zaman ithalat yaptırıyoruz. Şimdi bu projeyi bırakalım. Videoyu bunun için çekmemiştik. Bu eşantiyon geldi. Şuralardan devam edelim mi? Şimdi ben yine alanı etkin kullanmak için burada bazı kutular kullandım buraya. Olabildiğince çirkin durmayan, çok fazla içeriği boğmayan, daraltmayan. Bunların içerisinde de az kullandığım malzemeler var. Mesela şu iki tanesinde filamentler var. Çeşitli yedek filamentler var. Onun yanındaki iki tanesinde yazılımla ilgili kitaplar var. Arada bir kaynak olarak kullandığım. Bu taraflarda da böyle lazerde falan kestiğim tahta, akrilik vesaire gibi şeyler var. Lazer videosu çekerken, test yaparken kullandığım. Şu sağ tarafta çeşitli kablolar var. Şuradaki iki kutuda. Bunlar da mesela Kapadokya GSM Shield'ların hazır kutuları. Üzerinde Kapadokya GSM Shield üretmek için gerekli komponentler var. Yakında bir 100 tane üretim yapacağız müşteriye. 100 tane üretmek için oraya geldikçe biriktiriyorum. Birkaç tanesi kargoda. Hatta bugün bir gümrüğe takılan bir şeyimiz de oldu. Çin'den gelen komponent siparişim. Onun gümrüğü falan hallolunca da üretime geçeceğiz. Burada da paketleme malzemeleri var. Çok fazla paket çıkmıyor. Biz kargoya falan çok bir şey vermiyoruz ama yine de o baloncuklu zarf gibi şeylerden falan var burada. Bunun yanında da yine ona benzer şeyler var. Burada yine güvenlik kamerası, FPV kamerası gibi şeyler var bu kutuların içerisinde. Şu küçük kutular boş bu arada. Genelde burada mutfak malzemelerimiz var. Yemek falan çok yapmıyoruz ama yine de işte baharattır vesairedir. Böyle normal hazır yemeklerin yanına aldığımız şeyleri lezzetlendirmek için malzemelerimiz var. Kahve seviyoruz, çay seviyoruz. Onları da burada yapıyoruz. Burada yine testere var. Testere bu arada. Şurada dönen yüzeyleri, dönen malzemeleri lazerde işaretlemek için malzemelerimiz var. Küçük bilgisayarlarımız, klavye falan. Buralar biraz dağınık. Başka göstereceğim bir şey kaldı mı ya? Başka neyi merak ederler Macit? Ha, tepeler mi var? Yukarılar mı var? Yukarıda sütunlu matkap var. Bayağı işime yarıyor. Ben aslında o çok işime yaramaz diye almıştım ama bayağı sık kullanmaya başladım aldığımdan beri. Arada bir böyle araçlarla test yapmak için kullandığım şöyle bir RC araç var. Onun da devre kartını, kumandasını falan da kendim yapıyorum bazen bir şeyler denemek için. Şu drone'u uzun zamandır kullanmıyorum. Eskiden böyle havada kendini imha eden drone olarak tasarlanmıştı. Uzun zamandır çok bir işe yaramıyor. Şurada yıllar önce kendim kullanmak için yaptığım bir güç kaynağı var. Onun da videosunu çekeceğiz diye söz vermiştik ama ileride bir gün tutacağım o sözü. Sonra yukarıda lehim yaparken, uzun süre lehim yaparken kirli havayı çeksin diye şöyle bir fan var. Onun yanında da iki tane kendi yaptığım lehimleme fırını var. Özellikle şu sağdakini çok kullanıyorum. Tost makinesi gibi olanı, yani ekmek kızartma makinesi gibi olanı. Böyle tavanda ses yankıyı engellemek için şeyler var. Yine şuradaki kapıların üzerinde de var. Video çekerken çok iyi oluyor. Bir de müzik dinlerken de akustiği gerçekten etkiliyor, müzik kalitesini. O konularda da biraz hassasım sanırım. Burada da yine yankıyı engellemek için şeyler var. Mesela şu iç odanın kapısında da var. Çünkü bayağı yankı oluyordu. Burası dar bir alan olduğu için ses burada çok dönüyordu. Otomasyon malzemeleri var mesela burada. Şurada hareket sensörleri falan var. İçeriye belli saatler dışında, bizim çalıştığımız saatler dışında herhangi bir hareket olursa bildirim geliyor. Kapıda titreme olursa, kapı açılırsa, içeride ses olursa vesaire gibi bayağı bir kombinasyonlu otomasyon sistemleri var. Yine ofisin sıcaklığını ve nemini ölçen sensörler var. Her yer sensör, her yer otomasyon burada. Burada da şey var, kargolanacak ya da kargodan yeni gelen ürünleri falan koyuyoruz. Bu da bayağı hoşuma gidiyor. Biraz dandik bir malzemesi var ama
Mesela daha önceden kullandığım, videosunu çektiğim bir tane CNC vardı. Bu tip şeyleri Letgo'dan satıyorum. Birisi satın aldı bunu. Bunu bugün kargolayıp kargoya vereceğim mesela. Onun altında yine bir lazer makinesi var. Onu da kargoya vereceğim. Gözümün önünde durmasını istediğim şeyler de kapının önünde duruyor. Yangın tüpü gibi şeylere çok dikkat ediyorum. Masanın üstünde bir tane küçük yangın tüpü vardı. Bir tane de burada var. Olur da bir yangın çıkarsa buradaki yangın sensörlerine çok güvenmiyorum. Yani buradan dolayı değil. Olabildiğince yılanın başını küçükken ezmek lazım diye düşünüyorum. Atölye ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım beklediğinize değmiştir. Böyle bir ortamda çalışıyoruz. Böyle şeyler kullanıyorum. Bunları göstermek istedim. Bayağıdır da söz veriyordum bir gün o video gelecek diye. O gün bugünmüş meğer. Şimdi ben yeni gelen projemle ilgilenmeye başlayayım. Elif'le Macit de videolarını düzenlemeye devam etsinler. Bu videoluk bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.